Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere sade ama lezzeti bir o kadar güzel bir kek tarifi hazırladım ki böyle sünger gibi kabarmaya doyamayan tel tel bir kek tarifi oldu. Lezzetine, dokusuna hayran kalacağınız çok güzel bir kek tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Kabımın içine 3 tane oda sıcaklığındaki yumurtamı aldım ve üzerine 1,5 su bardağı da şeker ilave ediyorum. Eğer sizler 1,5 su bardağı şeker fazla derseniz 1 su bardağı şeker de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi mikserimle pürüzsüz hale gelinceye kadar yumurtamı ve şekerimi çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. 3-4 dakika çırptım pürüzsüz hale gelinceye kadar. Şimdi üzerine oda sıcaklığındaki 1 bardak tatlı yoğurdumu ilave ediyorum ve 1 su bardağı da yine oda sıcaklığındaki sütümü ilave ediyorum. Hemen burada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle yumurtamızın, yoğurdumuzun ve sütümüzün oda sıcaklığında olması lazım. Eğer oda sıcaklığında olmazsa kekimiz güzel kabarmaz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi malzemelerimi 5-6 saniye karıştıracağım. Üzerine 1 su bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve burada 3 su bardağı unum var. Böyle eleyerek kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilyamı ilave ediyorum. Ve 1 çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum ve eleyerek ilave ediyorum yine. Şimdi alttan üste doğru düşük ayarda pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Un gerektiği yerde tekrardan un ilave edeceğim. Tamam, yeterli, 2 dakika kadar çırptım. Şimdi hemen böyle bir kek hamurumun kıvamına bakmak istiyorum. Unu yeterli mi? Evet, kek hamurumuzun kıvamı 10 numara arkadaşlar. Kekimizin hamurunun bu kıvamda olması lazım. Başka da un ilave etmeyeceğim. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen tepsime getiriyorum. Tepsimin altına 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Şimdi her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Ve kek hamurumu eşit olacak şekilde ilave ediyorum. Evet, şimdi önceden ısıtılmış 190 derece fırınımda kekimi pişireceğim. Yaklaşık 25-30 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin arkadaşlar. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Hemen bir püf noktası vermek istiyorum bu aşamasında da.
Kekimizi fırınımıza kattığımızda ilk 15-20 dakika fırınımızın kapağını açmıyoruz. Eğer fırınımızın kapağını açarsak 15-20 dakika öncesinde kekimiz istediğimiz gibi kabarmaz ve güzel sonuçlar elde edemeyiz. Basık hamursu bir kek elde ederiz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Yine ikinci bir püf noktası vermek istiyorum. Fırınınızın altına uygun bir kapla su ilave edin ki kekimiz pişerken üzerinde çatlaklıklar oluşmasın. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi fırınım ısındı, katıp kekimi pişireceğim. Evet, kekim pişti. Fırınımdan aldım. Fırından almadan önce böyle bir kürdan yardımıyla kontrol ettim arkadaşlar. Pişip pişmediğini sonra fırınımdan aldım. Sizler de fırından almadan önce böyle bir kürdan yardımıyla kontrol edin. Piştiyse kekinizi fırınınızdan alabilirsiniz. Şimdi kekim tamamen soğusun. Soğuduktan sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Kekim tamamen soğudu. Şimdi hemen böyle dilimleyip iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen böyle bir dilim çıkarmak istiyorum. Hemen böyle yakından da göstereyim. Yani çok güzel bir kek tarifi oldu arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Sade ama inanın ki çok güzel bir kek tarifi. Hemen böyle yakından da iyice göstermek istiyorum ki içinin de hamursu olmadığını görün diye. Bakar mısınız? Yani tel tel kabarmış kekimiz. Hemen böyle içini de açıp göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani içi de sünger gibi tel tel kabarmış. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Kaydedin, kaybetmeyin çünkü böylesine sünger gibi kabaran içi tel tel kek tarifini zor bulursunuz arkadaşlar. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Ve daha önceden de beğenmediğim ve denemediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle de paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorularınız olursa tarifimle alakalı yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle ve sosyal medyalarınızda da paylaşabilirsiniz. Bugünkü tarifim de buraya kadardı. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.